Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle çok önemli bir konu hakkında bir film paylaşacağım. Filmimiz Umut adında ve 2013 yılında yapılmış bir film. Birçok ödüle aday olmuş ve oldukça ses getiren bir film aslında. Bunu bu kadar geç keşfetmiş olmanın üzüntüsüyle beraber dedim ki ben geç keşfetsem de sizlerle ne kadar erken buluşturursam o kadar iyi olur diye düşündüm. Filmimiz 2 saat 3 dakikaya yakın ve konusuna aslında hemen geçmek istiyorum. Çünkü asıl konuşacağımız şey o aslında. Başrol en önemli kişi, ben burada tek bir isim söyleyeceğim. Çünkü filmimizin bütün konusu aslında o kişiyle alakalı. Lire adlı oyuncumuz o zaman kendisi bir çocuk oyuncu aslında ve 8 yaşındaki bir öğrenciyi görüyoruz filmimizde. Öğrencimizin başına maalesef benim söylerken bile tiksindiğim bir şey geliyor, bir saldırıya uğruyor maalesef. Ve bu cinsel saldırının ardından ailesinin ve onun adalet arayışını ve nasıl bir süreçten geçtiklerini görüyorsunuz bu filmde. Buradan hemen aslında yorumlarına da bağlamak istiyorum ben. Konu kısmı bu kadar net aslında. Bir küçük çocuğumuzun cinsel saldırıya uğraması ve ardından verdikleri hem psikolojik hem fiziki savaşları, o küçücük çocuğun yüklendiği bu büyük acıyı hep beraber görüyoruz filmde. Şimdi yorumlar kısmında bu filmin hikayesinin gerçek olduğunu belirterek başlangıç yapayım. Bunu öğrendiğimde zaten daha da kanım çekildi. Her şeyden önce benim 3 tane yeğenim var. Ve benim için çocuklarla ilgili bu tarz film ya da sahneler izlemek çok rahatsız edici aslında. Ama ne kadar rahatsız olsak da bu maalesef dünyada değişmeyen kötülüklerden, sapkınlıklardan biri ve bunu izlemeyerek hayatımızdan çıkaramıyoruz maalesef. Bu yüzden bu filmi özellikle izledim ben. Kendimi zorlayarak gerçekten yani filmin giriş ve olayın yaşanış kısmı aslında hiç olay görmesek de, o sahneleri görmesek bile bütün acıyı hissettim ve midemin nasıl ardığını anlatamam. Gerçekten şuramda yani böyle bir mide bulantısı ile izledim. O kadar canım acıdı izlerken ve bunun gerçek olması daha da tüyler ürpertici bir kısmı zaten olayın. Film çok güzel işlenmiş. Buradan gerçekten çeken, oynayan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü cidden hiçbir abartı, öge görmedim. Ve bir babanın kızı için verdiği, yani ne kadar ilgisiz de dursa başlarda, ki ben bu konuda çok kızmıştım filmi izlerken, ama kızıyla iletişim kurma çabası ve kızının bunu fark etmesi sahnesi beni benden aldı ve gerçekten ben de ağladım o sahnede. Çok etkileyici bir filmdi. Her şeyden önce bunu söylemek lazım. Fakat şöyle bir gerçek var. Maalesef bu suçu işleyen insanlar bence hala tam anlamıyla hak ettikleri cezayı almıyorlar. Orada da 12 yıl hapisi istendi. Fakat bu kişi daha önce de bu konuda sabıkalı olan bir insan. İnsan demeye de 1000 şahit ister gerçekten. Bence insan değil, yaratık demek çok daha doğru geliyor bana. Ben insan olarak görmüyorum. Göremem de. Yani böyle bir şey hayatımda hiç
kabulleneceğimi düşünemiyorum. Bence insan olamazlar. Çünkü insan dediğinizin vicdanı da olur. Bu kadar rahat, bu kadar yüzsüzce, bu kadar emin bir şekilde konuşuyor olması ve 12 yıl sonra ben buradan çıkacağım, beni uğraştırma demesi noktası gerçekten insanı böyle sinir ediyor. Ve o babanın hissettiklerini hissettim. Yani içimden de dedim ki çekse vursa şu adamı demedim diyemem. Gerçekten o kadar sinirlendim yani. Çünkü büyük bir utanmazlık içinde. Hem diyor ki bunu yapan bir işte iğrençtir, bilmem nedir, odur budur diyor. Ama diyor ben hiç alkollüydüm diyor. O diyor, bu diyor. Yani inanamıyorum. Hala tüylerim diken diken. 12 yıl ne demek? Daha önce de bir çocuğa saldırmış bir insan. Çocuğu neredeyse öldürüyor. Yani ölümden beter bir halde. Bir kere yüklenilen travmanın hesabı, yüklenilen o çocuğun vücudunun hasarını geçtim ama psikolojisi, bütün hepsinin hakkı, yani gerçekten 12 yıl mı diye çok üzülerek izledim. Ve babasına sarıldı, babasını engelledi. Evet ama o adamın 12 yıl sonra serbest kalması düşüncesi bile iğrenç. Bu nasıl bir sistem bilmiyorum. Bu arada gerçekten bizim ülkemizde de kadın cinayetleri maalesef gerçekleşiyor ve bizim de gündemimizde olan konulardan biri bu. O yüzden çokça empati yapabildiğim bir konu. Yani inanamıyorum bu kadar az cezanın verilmesi, af çıkma olayları. Bizde mesela bu da çok gündemde oluyor. İnanılmaz bir şey. Birinin affı, bence af konusu hukuka kalmamalı. O insan nasıl aftan yararlanabilir? O varlık nasıl suçu, yani bunu nasıl belirlenebilir? Hapishanelerde yer yokmuş. Tamam, başka bir sistem bulunsun o zaman. Yani salı vermek midir bu olayın çözümü? O anlamda çok yüreğim cızlayarak izledim. Çok iyi oyunculuklar gördük. Özellikle de yani tüylerim diken diken oluyor şu an hatırladıkça. Biliyorsunuz filmlerle ilgili ben klip yapmıyorum ama shorts paylaşacağım. Orada da görmenizi isterim. Kısmı da bence çok inanılmaz bir git gel aile için. Yani çocuk teşhis etsin mi etmesin mi? İnanabiliyor musunuz? Ve teşhis etmesine rağmen o çocuğa bir daha teşhis ettirmeleri vesaire, yani böyle bazı sahneleri dehşet içinde izledim. Ama şu noktası, gerçek olayını araştıracağım. Bu arada o yüzden çok net konuşamıyorum olayla ilgili. Hani bu kadar hızlı bir şekilde tespit edebildiler mi, yoksa bu bir süreç aldı mı vesairesini bilmediğim için, ama bu kadar hızlı hareket edildiyse o da tebrik edilmesi gereken bir yön. Ve bu filmden sonra şuna karar verdim. Bu filmde dahil olmak üzere daha önce paylaştığım dizi ya da filmlerin gerçek hayat öyküsünden uyarlananlarının öyküsünü cidden araştırıp bir video çekeceğim. Özellikle polisiye davaların olduğu birkaç vaka aklıma geldi bile dizi olarak. Onları araştırıp gerçekten sizle paylaşacağım ve bunu merak ettiğim için de yapacağım. Bu da o davalardan biri aslında. Umarım asla böyle bir film konusu gündeme gelmez. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin, yani bu çok korkunç bir şey. Umarım hiç duymayız. Yani dünya öyle bir yere gelir diye ümit etmekten başka hiçbir şey elimizden gelmiyor. Çünkü maalesef dünya var olduğu sürece kötülükler de
onunla beraber devam ediyor. Çünkü iyi insanlarda olduğu gibi kötü insanlar da dünyaya geliyor. Umarım iyiler çoğunlukta kalır ve gerçekten o iyi olan insanlar da bu kötüleri hakkıyla cezalandırır demek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Filmi izlemenizi tavsiye ediyorum ama şunu da söyleyeyim, filmimizin yaş sınırı mevcut. Bunu da baştan filmi izlemeden bilmelisiniz. 18 yaş ve üzeri bir film. Bence de zaten çocuklarla veya gerçekten 18 yaşında bile olsanız rahatsız olabilirsiniz ki ben oldum. Ama izleyeceğiniz film değecek. Yani eğer bu konularda siz de azıcık bir duyarlılığınız varsa kalbinize değecek daha doğrusu çok nokta var filmde. Bunları izleyebilirsiniz diyerek videomu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.